Temmuz 2015'te oğlumun doğumuyla birlikte hayatımda bir dönüm noktası oldu. Ve aynı anda bir psikoterapi başladı. Dozajı gitgide arttırılan antidepresanlar. Derken nefes terapisiyle ilgili bir kitap denk geldi ve onu okumaya başladım. Çok etkilendim. İlk nefes seansım benim çok acayip bir deneyimimdi. Yani hala kelimeleri dökmekte çok zorlanıyorum. Her aldığım nefesle birlikte bedenimdeki her hücrenin hayatta olduğunu hissettim. Nefes koçluğu yapmaya kendimi hazır gördüm. İnsanların hayatlarına dokunmak istedim. Aslında ben olabildiğince fazla kişiye nefesi anlatmak istiyorum. Olabildiğince fazla insanın hayatına dokunmak istiyorum. Yaşındayım, doğma büyüme Lüksemburgluyum. Evliyim, 2 çocuğum var. Bir 13 yaşında bir kızım, 9 yaşında da bir oğlum var. Aile Bakanlığı'nda, Entegrasyon Departmanı'nda yabancı uyruklu insanların Lüksemburg'daki uyum sürecini kolaylaştıracak projelerde çalıştım. Temmuz 2015'te oğlumun doğumuyla birlikte hayatımda bir dönüm noktası oldu. Oğlum normal doğumla dünyaya geldi ve doğum sırasında doğum kanalı dışında çok fazla içeride, çok fazla sayıda ve çok ciddi derecede kaslarda ve sinirlerde bir parçalanma oldu. Bu tabii benim hayatımı bir hayli etkiledi. Bu dönem aslında benim tamamen vücudum üzerinde, bedenim üzerinde kontrolümü yitirdiğim bir dönem oldu. Bedenimi eskisi gibi kullanamıyordum. Birçok şey farklı olmuştu. Ve sadece benim değil ama eşimin ve çocuklarımızın da hayatı çok farklı gelişmeye başladı o dönemden sonra. Ve neredeyse aslında kendimi eve kapattım diyecek sıklıkta dışarı çıktım. Lüksemburg, Belçika, Fransa, Almanya ülkelerinde kapı kapı doktor gezdik. Bir kere bir teşhis konamadı. 4 sene boyunca da hem teşhisin konamaması hem bazı tıbbi tedavilerin başlatılıp sonuç vermemesi beni gitgide ruhsal anlamda daha da dibe çekti. Ve aynı anda bir psikoterapi başladı. Dozajı gitgide arttırılan antidepresanlar. Öyle bir duruma geldim ki bu kısır döngüden hiçbir zaman ben çıkamayacağım gibi bir hissiyat oluştu. Bir kere kendiniz kabul edemiyorsunuz olanları. Bedenimde neden ben eskisi gibi bedenimi kullanamıyorum, ne oldu bana diyorsunuz. Bazı doktorlar teşhis koyamadıkları için tamamen psikolojik, doğum sonrası bir depresyondasınız herhalde gibi bir, yani fiziksel bir şey değil de daha psikolojik boyutundan bahsediyorlardı. Dolayısıyla ben kendimi sorguluyordum. Hani ben galiba psikolojim iyi değil, yani fiziksel değil de ben herhalde bana öyle geliyor gibi bir izlenim de bırakıldı. 2019 senesinde Lüksemburg'da proktoloji ünitesinde bir cerrahla tanıştık biz. Ve bu cerrah bizi Cenevre'de bir profesöre yönlendirdi. 4 sene Lüksemburg'da konulamayan teşhis orada uzman tarafından 3 dakika içinde kondu. Tüm kaslar tekrar onarılacaktı ki bu çok sancılı bir süreç dedi. Hem komplike bir ameliyat hem de iyileşme süreci çok sancılı olacak. Çok iyi geçti. Öyle dediler. Ameliyattan sonra, ben Lüksemburg'a döndükten sonra benim için 3-4 ay sadece yatakta geçti. Çok sancılı bir dönemdi ve gerçekten ağrılarımın üstesinden gelebilmek için morfin bile kullanmam gerektiği şiddette ağrılarım oldu. Gerçekten bazı geceler sabaha kadar inlediğimi hatırlıyorum ağrıdan. Ama bu aynı anda önceki yıllarda reddettiğim bedenimin tekrar hissedebilmemi de sağladı. Tüm ağrılarla birlikte tekrar o bedenimle bir bağ kurmaya başladım ve bu nedense beni o an zihin beden yaklaşımlarını ele alan kitapları okumama teşvik etti. Çok fazla kitap okudum. Yani Joe Dispenza, Byron Katie, düşünce gücüyle doktorların imkansız dediklerini bunlar sadece düşünce gücüyle aştılar. Bu tarz hikayeler ilgimi çekmeye başladı. Bunları okumaya başladım. Bir doktorun imkansız ayaklanamazsın, hayatın boyunca hareketsiz kalacaksın dediği bir insan düşünce gücüyle eğer parmaklarını oynatmayı başarıyorsa burada insan dönüp kendine aslında nasıl bir potansiyelimiz var diye bir sorgulamalı diye düşünüyorum. Derken nefes terapisiyle ilgili bir kitap denk geldi ve onu okumaya başladım. Çok etkilendim. Yani depresyondan, travmalardan, bilinçli nefesle nasıl çıkabilirsiniz bunu okudum ve açıkçası inanmakta da biraz zorluk çektim. Biraz ön yargıyla da yaklaştım. Yani nasıl yani nefes alıp da bunun içinden nasıl çıkabiliyoruz gibisinden. Ama denemek istedim ve kitabın yazarının eğitimlerini, nefes seminerlerini araştırmaya başladım. 2 günlük bir nefes semineri gerçekleşecekti ve ben buna kayıt oldum. Eşim de her zamanki gibi benim yanımdaydı o süreçte de. İlk nefes seansım benim çok acayip bir deneyimimdi. Yani hala kelimeleri dökmekte çok zorlanıyorum. Her aldığım nefesle birlikte bedenimdeki her hücrenin hayatta olduğunu hissettim. Ve gerçekten o ana kadar acaba ben yaşamış mıyım veya o ana kadar ben nefes alıyor muydum dedirtecek bir tecrübeydi. Hiç
hayatımda ben böyle bir şey yaşamadım. O kadar muhteşem bir etkiydi ki yani ben şöyle oldum. Benim aradığım şey buydu dedim bir anda. Yani o yaşam kaynağıma, nefesime bağlanmanın ne kadar çok kendimi özüme döndürdüğünü fark ettim. O kadar çok üzerimde ben olmayan kalıplar taşıyormuşum ki teker teker nefes aldıkça, nefes seansları yaptıkça teker teker bunlardan arınmaya başladım. O anda aslında karar verdim nefes koçu olmaya. İstanbul'da nefes koçluğu eğitimi aldım. Sonra Lüksemburg'a döndüm ve bu stajın gerekli kriterlerini yerine getirdikten sonra da sertifikamı aldım. Tabii bunun yanı sıra nefes koçluğu yaparsam mutlaka sağlık sorunları olan insanlar da gelecek bana. Astımlı, işte hiperventili olabilir, hipoventilasyon olabilir. Bunlar nedir, bu terimlerle ben ne yapacağım, nasıl baş edeceğim derken bu işi biraz daha ciddiyete dökelim diye düşünürken Belçika'da Louvain Üniversitesi'nin tıp fakültesinde 6 aylık online bir nefes anatomisi eğitimi aldım. Bu eğitim programını da bitirdikten sonra Fransa'yı 6 yıl ardı ardına nefes çalışmalarında temsil etmiş biriyle tanıştım. Ve ondan da bir eğitim aldım ve orada da sertifikamı geçen senenin başında aldım. Dolayısıyla bu 3 programı tamamladıktan sonra nefes koçluğu yapmaya kendimi hazır gördüm. İnsanların hayatlarına dokunmak istedim. Zaman zaman Sibel'in de anlattığı gibi niye bunlar benim başıma geldi diye kurban rolüne girdiğim de çok oldu. Ama sonra oradan çıkıp yani en derin yaranız, en büyük hediyeniz olabiliyor ya bir yerde. Benim için öyle oldu. Çünkü bunları yaşamasam hiçbir zaman yolum nefesle de kesişmeyecekti muhtemelen. Danışanlarımın çoğu bana geldiği zaman mutlaka halihazırda gördükleri, aldıkları bir tedavi olabiliyor ya da bir psikoterapiye gidiyorlar. Ben asla bir psikoterapistin verebileceği bir terapiyi karşılayamam ama çok tamamlayıcı bir şey. Danışanlar çok farklı sebeplerden gelebiliyor. Yani çocuklardan başlayayım. Çocuklarda mesela Fransa'dan 3 saat yolculuk yapan bir aile var. Çocukları astım hastası ve nefes almakta çok zorlanıyor. Denemedikleri tedaviler kalmamış. Yani uygulanmayan tedavi şekli kalmamış. Biraz bendeki gibi hani hem tıpta hem holistik her şeyi denemişler. Çocuk uyumuyor. Hiçbir gece yattığında bir sabahı yapamıyor yani. Bana sadece bir seans geldi ve o gece deliksiz uyuyan bir çocuk olmuş ve annesi bana mesaj attığında benim gerçekten dediğim gibi bunun parayla bir karşılığı asla yok. Yani o mesajı okumak benim kalbimi genişletti. O kadar büyük bir tutkuyla yapıyorum ki bu işi ve insanlara o tutkuyla yaptığımı aktarabilmek, onu gerçekten karşılığını böyle mesajlarla, böyle geri bildirimlerle almak çok çok güzel bir şey. Alerjisi olan çocuklar geliyor, sınav stresi çeken çocuklar, anksiyete, panik atak yaşayan yine çocuklar, çok erken yaşta çünkü artık mental sağlık gitgide bozulduğu için çağımızda. Bu şikayetlerle gelenler tabii aynı anda psikologlar eşliğinde ilerliyorlar ama bunu tamamlayacak işte ya psikolog onlara nefes terapisinden bahsetmiş, beni bulmuşlar bir şekilde. Onlara yine seanslar uyguluyorum ve burada da yine çok çok güzel geri bildirimler oldu. İşte uyuyamayan çocuklar uyudu, daha rahat bir şekilde sınavlarına girdi, daha odaklanabiliyorlar, konsantrasyon artıyor. Yetişkinlerde de göğüs kanseri olan, yumurtalık kanseri olan vesaire birçok farklı çeşitli kanser türleriyle gelenler var. Halihazırda kemoterapi gören veya kemoterapisi bitmiş ama artık normal hayata dönmeye çalışan ya da onun etkilerini azaltmaya çalışanlar geliyor. Yine onkologlarına danışıyorlar. Hani nefes terapisi nasıl olabilir diye. Çünkü özellikle bu gibi durumlarda onkologunuza, doktorunuza mutlaka danışın gibi bir tavsiyede de bulunuyorum. Onun dışında bir danışan Amerika'dan geldi. Lüksemburglu kendisi, çok önemli bir iş adamı ve gazetede röportajınızı gördüm ve ilgimi çekti nefes terapisi dedi. Tanzanya'ya gideceğim ve Kilimanjaro Dağı'na çıkmak istiyorum dedi. Ve bana bir nefes seansı yapar mısınız dedi. Sadece bir seans yaptık ve 2 hafta sonra bana Kilimanjaro'ya çıkmış olduğu bir fotoğraf attı ve çok teşekkür etti yaptığımız nefes seansından dolayı. Daha önce hani bu kadar rahat çıkamadığını söyledi. Bir seans sırasında seansa geldiğiniz zaman 120 dakika gibi, 2 saatlik gibi bir süre oluyor. İlk önce bir tanışma oluyor. Daha sonrasında ben danışana matın üzerine uzanmasını söylüyorum ve halihazırdaki nefes şemasını analize ediyorum ve değerlendiriyorum. Çünkü biz aslında nasıl nefes alıyorsan öyle yaşıyorsun prensibiyle uyguluyoruz bu işi. Dolayısıyla onun kontrollü nefes alması, arada bekliyor mu? Kontrollü bir şekilde nefes veriyor mu? Ondan sonra seansımızı başlatıyoruz. Bunu genelde kundalini canlandırma nefesiyle birlikte başlatıyoruz. Hani nefes canlanması, aktif olması
nedeniyle. Ondan sonra seans sırasında da mutlaka müzik eşlik ediyor zaten seansa. Son 90 dakika, yaklaşık 90 dakika falan sürüyor bir nefes seansı. Ve sonunda da bir 10 dakikalık müziği kestiğimiz bir dinlenme süreci oluyor. Tabii ki burada uzun nefes alıp çok kısa nefesler veriyoruz. Bu ritimde devam ediyoruz ve bağlantılı bir nefes olması gerekiyor. Yani kesinlikle aralarda bir bekleme istemiyoruz. Aslında dünyaya geldiğimizde ilk yaptığımız şey nefes almak ve dünyadan tabii tekrar ayrıldığımızda son yaptığımız şey nefes vermek. Bu iki dönem arasında nefesimiz birçok şeye maruz kalıyor. Travmalar, duygusal şoklar vesaire. Ama dünyaya geldiğimizde bir bebek mutlaka hepimiz görmüşüzdür. Bir bebeğin karnı neredeyse 2-3 katı oluyor nefes alıp verdiği zaman ve aralıksızdır. Bağlantılı bir nefesi vardır. Hiç ara vermez, hiç durmaz yani nefesi. Şuradan kaynaklanıyor. Bir bebek ihtiyaçlarını ve duygularını olabildiğince özgür bir şekilde ifade ediyor ve mutlaka görmüşüzdür. Bir bebek ağladığı zaman bacakları, kolları her yöne hareket ediyor. Dolayısıyla bir bebek duygularını bedeninde yaşıyor. Biz yetişkin olarak duygularımızı kafamızda yaşıyoruz, zihnimizde yaşıyoruz ve olabildiğince duruşumuz bile değişiyor ve genelde şu şekilde kendimizi sıktığımız zaman aslında duyguyu reddetme biçimidir bu. Yani şöyle sıkarsak kendimizi tamamen o duyguyu kafada yaşıyoruz, içe atmaya başlıyoruz ve dolayısıyla yetişkin yaşa geldiğimizde nefes potansiyelimiz sadece 1/3'ine gerilemiş oluyor. Biz farkında değiliz ama yetişkinlerin, özellikle batılı yetişkinlerin %80'i nefes potansiyelinin sadece 1/3'ini kullanıyorlar. %20 ile %30 oranın arasında kullanıyorlar. Ve nefes terapisinin asıl amacı bu solunum kapasitesini maksimum düzeye çıkarmak. İkincisi bedeni oksijenlendirmek. Yani o gerekli oksijeni vermek. Sadece bir seans içinde 3 ila 6 kat daha fazla oksijen alıyorsunuz. Dolayısıyla nefes seansı sırasında parmaklarınızda bir karıncalanma, bir uyuşma, bir üşüme, titreme gibi şeyler oluyorsa bunlar da çok normal. Bunlar hem oksijenin hem bilinçli nefesin titreşimiyle birlikte olabilecek şeyler. Duygusal açıdan da mutlaka nefesimiz bir sürü benim yaşadığım gibi travma, duygusal şoklar, bir sürü olumsuz hayat tecrübelerinden geçiyor ve bunlara maruz kalıyor. Bunlara maruz kaldıkça da biz refleks olarak bu olaylar, duygular bizi aştığı için refleks olarak nefesimizi tutuyoruz. Ve bu dur kalklar az önce bahsettiğim gibi yetişkin yaşa geldiğimizde maalesef nefes kapasitemizin sadece %20 ile %30'unu kullanmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla nefesimizi açtığımızda yani nefes kapasitesini arttırdığımız zaman aynı anda hangi duygular sebebiyle nefesimiz sığlaştıysa onlardan da özgürleşiyoruz. Yani duygulardan özgürleşme bazen gözyaşı şeklinde, bazen gülme şeklinde de olabiliyor ama bunların o gergin kasları açabilmemizin amacı tamamen duygusal blokajlardan kurtulmak. Nefes ve oksijen aslında birçok hastalığı önleyebilir. Sadece bunun bilincinde değiliz. Gitgide daha fazla doktorlar, araştırmacı doktorlar, tıpçılar bunların önemini aslında doğruluyor. Yani klasik tıbbi tedaviler dışında mutlaka bu holistik tedaviyi de tamamlayıcı bir tedavi olarak bunun yanı sıra bunu da uygulayın diye yönlendirmeye başlıyorlar hastalarına. Özellikle onkologlar, benim çok fazla birlikte çalıştığım kanserli hastalar oluyor ve kemoterapinin yan etkilerini daha az hissediyorum nefes terapisiyle birlikte diyenler oluyor ve aslında bir yerde hem toksin atımı için çok önemli çünkü bedenimizin %70 toksinini biz doğru nefesle atıyoruz. Maalesef bunu sadece %20'sini ter, gözyaşı şeklinde, sıvı şeklinde atıyoruz. %7'sini idrar yoluyla ve %3'ünü sadece dışkı yoluyla atıyoruz. Genelde tam tersi biliniyor. Hani dışkı yoluyla en büyük toksinlerin atıldığı düşünülüyor ama değil. En büyük etken doğru nefes. Ben de çok fazla işte nefes terapisi, şu terapisi, şu koçu, bilmem ne koçu diye kendilerine ilginç alanlar yaratan insanlarla genelde hem çok ön yargılıydım hem de aslında alay ediyordum. Ama doktorların asla iyileşme olmayacak burada dediği bir durumda o ruhsal durumdan ben yine kendim nefes terapisiyle çıkarabildim ve kurtarabildim ve şu an o durumda bulunan insanlara yardımcı oluyorum. Dolayısıyla benim orada hem saygım arttı hem inancım çok çok değişti yani bu alanlara, bu alanda çalışan insanlara. Olabildiğince fazla insanın hayatına dokunmak istiyorum. Yani gerekirse Lüksemburg'da ve Lüksemburg dışında bu alanda çok daha fazla geliştirmek istiyorum kendimi. Hayat her şeye insana farklı açıdan bakmayı öğretiyor. En başta hani hiç çıkamayacağım dediğim bir durumdan çok çok güzel bir hikaye oluştu aslında. Yani en
en derin ve belki hiç ifade bulamayan bir yara benim hayatımdaki en güzel hediye oldu. İnsanlar mutlaka hayallerinin peşinden gitsinler ve kendilerine inansınlar. Kesinlikle toplumu memnun etmek için ya da toplumun şartlandırmalarıyla değil, kalplerinin seslerini dinlesinler ve gerçekten kalpten istedikleri bir şey mutlaka oluyor.